Evet, Uzay Çağında Yolculuğun yeni bir yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hem yeni aynı zamanda hem önemli bir yayınımız olacak. Evet, biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 3 yıl önce falan ilk kara deliğin görüntüsü tam olarak yani gerçek anlamda görüntüsü elimize ulaşmıştı. Bugün ise yine aynı tarzda bir olayın açıklamasını izleyeceğiz. Yine aynı ekip tarafından ve yine aynı sistem yani olay ufku teleskobu tarafından elde edilen bir görüntüyü alacağız gibi. Şu anlık tahminler bize bunu kendi galaksimiz olan Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan kara delik olacağını söylüyor. Tabii bakalım belki başka bir şey de olabilir ama tahminler bu yönde ki büyük ihtimalle böyle olacak. Bir önceki kara delik M87 galaksisinin merkezindeki kara delikte. Peki neden o zaman kendi galaksimizin merkezindeki kara deliği çekememiştik? Ya da daha doğrusu yayınlanmamıştı. Çünkü bu biraz daha zorlu bir iş. Biraz daha zorlu bir şey olduğu için peki ne anlamda zorlu? Bir anlamda onu söylememiz lazım. Çünkü kendi galaksimizde yani direkt şey anlamında bu merkezdeki kara delik bize göre daha farklı bir açıda, daha zor bir açıda olduğu için o yüzden bir sıkıntı. Başka bir galaksiden galaksi merkezindeki kara deliği çekmek daha kolay bir nebze. Yani daha doğrusu görüntüsünü almak daha kolay diyelim. Bakalım göreceğiz. Birazdan yayın da başlayacak zaten. Oradan bakabiliriz. Biraz chat'e girelim. Bakalım chat'te neler dönmüş. En baştan alalım. Aynen beraber oynamak keyifli olacak ya. Ya benim de tahminim şey yani. Sagittarius A olması yönünde. Yani yayınlanacak görüntünün. Güzel olur aslında yani sonuçta yani yaygın teorilerden birisi işte her galaksinin merkezinde bir süper kütleli kara delik olması. Ya, ki bunun tam da görüntüsünü alırsak biraz daha belki emin olabiliriz bundan. Daha önceki yayınlanan görüntünün enhanced yani iyileştirilmiş hali olabilir. Sanmıyorum yani onu direkt yayınlardılardı zaten. Sonuçta bu yeni bir şey olduğu için bir basın konferansı olması muhtemel. Bakalım. Ya orası öyle yapacak bir şey. Yurt ortamı. Yapacak bir şey yok oraya. Yani. Yani kendi aramızda tartışmaya girmek. Ya girebiliriz aslında sıkıntı yok da. Tabii ne anlamda olduğuna bağlı. Şimdi peki bugün yani hangi sistemle çekiliyor bu görüntü? Biraz da ona bakalım. Olay ufku teleskobu diyoruz buna. Değil mi? Evet. Şimdi bir yandan bir açayım ben. Olay ufku teleskobunun nasıl bir şey olduğuna. Şimdi öncelikle şöyle tek bir teleskop değil bu olay ufku teleskobu. Dünya etrafında birden fazla teleskobun oluşturduğu bir ağ diyebiliriz. Yani dünyamız küresel bir şekilde olduğu için bu birden fazla teleskop yani bir sürü teleskop ortak bir şekilde çalışarak dünyayı bir teleskop olarak kullanıyor. Bayağı yüksek çaplı bir teleskop oluyor bu şekilde. Bunu diyebiliriz. Şimdi görüntüyü şey yaparsak. Burada var. Tamamdır. Burada var. Şimdi görüntü. Hemen ekranı vereceğim. Birazdan da zaten yayın başlar. Basit yani yok. NASA'ya bağlı değil. Bu olay NASA'ya bağlı değil. Bir saniye. Şimdi verebilirsek eğer güzel olacak. Pardon. Peki bunu kapat. Yani buna interferometri deniyordu sanırsam. Çünkü şöyle yani normalde de aslında bu tür bir yöntem kullanılıyor. Daha küçük çaplı yani dünya çapılmaması yerine. Bu sefer direkt tüm dünyayı kullanıyorsun. Yayın başladı mı? Güzel. Hemen olay ufuk teleskobunu gösterelim. Sistem bu şekilde gördüğünüz üzere. Burada yaklaşık bayağı bir teleskop var işte. Bayağı bir radyo teleskopu var. Bu teleskoplar ortak bir şekilde ortak çalışmada kullanılıyor. Ve dünyayı bildiğiniz büyük bir alan olarak kullanıyor. Yani çapını bu şekilde arttırıyor. Ve tabii hani dünyamız küresel bir şekil.
ve hani bir tanesi alsa belki diğerleri almayacak diyebilirsiniz o gelecek veriyi. Bunu da atomik saatlerle yapıyorlar. Atomik saatler bu geliş süresini tüm teleskopların alabileceği şekilde ayarlıyor. Böyle bir olayımız var. Ekranı vereceğim. Link. Bir saniye, link nerede? Dur, linki bulamadım. Linki arıyorum da. Ha, şey yapsın, tamam yani. Ha, tamam geldi. Eyvallah Mehmet. Ha, tamam, ekranı çalmışlar. Baba ekran yok. Yok. Ekran gitti. Güzel. Güzel, tamamdır. To everyone. It's really great pleasure to be here today hosting the members of the Event Horizon Telescope. Altyazımız açık. Simultane çeviri yapmaya çalışacağım artık. Şimdi burası reklam arkadaşlar. Giriş konuşmamız. Bir dakika, buraya direkt çevirmemize gerek yok. Şimdi ilk kara deliğin görselini yayınlanmasından sonraki en çok beklenen olayı açıklayacaklar. Olay teleskobu ile ilgili olarak. Buldukları ile ilgili olarak. Ha, aynen. Galaksimizin merkezini bulan yani eşi benzeri bulunmayan bir galaksiyle ilgili olarak bir görsel gelecek. Bu devasa teleskop sanırsak bunu bize gösterecek. And for sure, the ESO extremely large telescope will continue doing this in the future towards the end of the decade. The movements of these stars have been tracked for decades using specially crafted instrumentations. These measurements offer the best and very solid evidence so far that these stars can only be orbiting a supermassive black hole. Şimdi şeyi görmemiz şey anlamda zor. Yani zaten direkt kara deliği görmeyeceğiz. Daha çok kara deliğin etrafında olan materyali göreceğiz. Bu bize kara deliği gösterecek. Direkt olarak gözlemlemiyoruz kara deliğin kendisini. Şey anlamına bakarsak ama evet, direkt yani bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ki bu bile güzel bir şey. Yazlar mı? Güzel, tamamdır. Galaksimizin merkezindeki kara delik. Sayıştayı uzayı göreceğiz. And that network has already expanded to 11 today. Many built, funded, operated and supported through international organizations. 11 farklı partner bu şeye şey yapıyor. Ne derler? Alma and Apex in the Atacama Desert. Bu organizasyonu fonluyor diyebilir miyiz? Stephen Hawking'in bu anları görmesini kesin görmeliydi. European facility like the IRAM 30 meter telescope in Pico Veleta and the Noema array in the French Alps. It also involved an international team of about 300 scientists, plus many others supporting them like engineers and many more people. Usta yeniden yazan 1080p usta. Ne yazık ki 1080p için hem kullandığımız platformun bir sonraki seviyeye çıkarması lazım. Ayrı bir bedel. Onun dışında bir de internetin de iyi olması lazım. O da ayrı bedel. Bunu sağlayabilecek yalnız sizlersiniz, yeniden hatırlatmam gerekirse. Yani daha iyi içeriklere ulaşmak için bizi maddi olarak destekleyebilirsiniz. Aynı şekilde. And indeed, a key motivation for ESO to put these telescopes in the southern hemisphere was to enable. Büyüklük mü yoksa şey mi? Kütlesinden bahsediyoruz. Daha çok kütleyle ölçülür galaksiler. Galaksilerden pardon, özür dilerim yanlış anladım. Pardon, özür dilerim. Daha çok ağırlığıyla ilgisi var galaksilerin büyüklüğünün kara deliklerle. İlgisi orada şey yapıyor. Sonuçta yani kütlesi etrafında dönüyor. Anton Zensus, director of the Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn. Anton will later be telling us about the European facilities involved in the EHT. And now bana da öyle geliyor. M87'ye benzer bir şey gelecek gibi geliyor bana. So, thank you very much. Bakalım. Thank you, Javier. When I entered the field of radio astronomy as a student, I was told about this enigma, this mysterious radio source, Sagittarius star, at the heart of our galaxy. Geriden mi geliyor?
I observed it at long wavelengths, and there it appears to be blurred. Yok. It's very exciting here today. Bir saniye. Görüntüsünü yükseltin. Show you today Ha. this best ever image of that Enigma Sagittarius star. Bakalım şimdi I will do that Sagittarius'un en iyi görselini aldığını söylüyorlar. But I would first like to remind you that the team is much bigger than fits in this audience. In fact, it's bigger than fits in the odada bulunan çok daha büyük bir ekibimiz. Yani tabii doğal olarak sonuçta. Tabii ki de. We are over 300 people on these papers, and only very few of us get be staged here today. Yani 300 kişiden fazlalar ve sadece birkaçı burada. To share the result, we will be flying. İlbey daha bir gelişme oldu. Bakalım birazdan alacağız görseli. 27,000 light years away from us. We will do that in 45 Ha, seconds. şimdi biraz mesafesinden bahsetti. Evet, Sagittarius'a yıldızı da var tabii de. Yıldızı söylemiyoruz. Biraz daha uzatıyor işi diye Türkçe'de en azından. Gerçi onlarla söylemiyor. So we start out from the planes of 27.000 ışık yılı uzaklıkta. where the ALMA telescope is Şu an located. dünyadan o kadar We're going to uzakta. zoom in Ve Sagittarius to takımında bulunuyor. Sagittarius, the Archer, which is high in the sky above the northern Chile. And we will Şimdi go göreceğiz and zoom acaba. in first Şimdi to the görecek optical, olabiliriz. but we have to switch to the infrared because there we can penetrate all the way into the galaxy. We leave tens of millions of stars behind, and we get to the place where stars are in orbit around a dark spot. And when we switch Evet, then to our yıldızların radio karanlık bir eyes, nokta and we use a etrafında network of döndüğünü telescopes görüyoruz. to resolve further and Yörüngesinin olduğunu further, görüyoruz. I can present to you the image of Sagittarius star, black hole at the galactic center. Oo. Yani benzer olacağını biliyorduk zaten sonuçta kara delik. Büyük ben şimdi karşılaştırma da göreceğiz. Evet, Sagittarius A. Evet, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik. I will now introduce my team in reverse order here on stage. Eski değil, hayır. Eski değil. Gamma. Eski değil. Christian From is from Frankfurt and Würzburg University. Yani fiziğin farklı olmasını bekleyemezsin zaten sonuçta. Aynı şey yani. Kara delik sadece kütlesi değişiyor. Fark anlaşılıyor ama evet, şekiller anlaşılıyor. Bir karşılaştırmak lazım görselleri tabii ki de. Bu Sagittarius'un olay ufku teleskobuyla olan ilk görseli. Ve aynı zamanda ilk görseli. Evet, ilk görseli. Fotoğraf demek doğru olmaz. Sarah Issaoun is from Harvard and Smithsonian and Radboud University. Thank you, Hub. Sıcak kısımlar M80'e göre farklı. Evet, evet. Ve farklı anlamda yoğunlaşılmış. Güzel. Ya ben yani sahip olduğum bilgi kadarıyla söyleyebilirim. Kusura bakmayın. Elde olan imkanla bunu veriyor şu an. Özür dilerim. Today, right this moment, we have direct evidence that this object is a black hole. Evet, artık galaksimizin merkezinde yani kara delik olduğundan eminiz. Kesin kanıtımız burada. Eminim ne olacak ya, bir şey olmaz. Daha videoda yapacağız gibi. Buraya kara deliğin gölgesi diyoruz. Normalde gölge ışık sonrasında şey var. Direkt bu ışık kısmına gölge diyoruz. Yani merkezinde bir tane devasa bir kara delik var. Devasa kütleli diyelim daha doğrusu. Ya hayır ya, buna güvenemem lazım. We measure the size of the shadow of Sagittarius A star to be 52 microarcseconds on the sky. This is about the size of a donut on the surface of the moon as seen from Earth. In reality, Sagittarius A star is about as big as the orbit of Mercury. Düşün yani 27.000 ışık yılı uzaklıkta sen nasıl çekmeyi bekliyorsun ki sonuçta? Ve bir kara delik, hani şey değil yani. Başka bir gök cismi falan da değil. Kara delik yani. Yani benzer bir Utku'nun değil, benzer bir görsel alacağımız kesinlikle bu noktada. Çünkü yani değiştiremezsin fizikleri yani. Mesela bu etraftaki materyalin mor falan vesaire olmasını bekleyemezsin. From Einstein's theory of general relativity
matches Ha, the mass measured by genel the Nobel görelilik Prize-winning studies of teoreminden stellar bahsediyor. orbits in our galactic center. Today's image might look familiar to some of you. Ha, You şimdi are all benzerlikten amazed that the bahsedecekler, image evet. of Sagittarius A star Ha, looks evet, so similar M87 to that ve of the Sagittarius famous black A. hole in the M87 Gördüğünüz üzere galaxy. yoğunluk kısımları farklı. An image our team revealed back in 2019. However, Sagittarius A star is over 1,000 times less massive than M87 star. If Sagittarius A star were the size of this donut right here, tiny, M87 star would be the size of the Allianz Arena, the Munich football stadium just a few kilometers from where we are today. On top of that, Sagittarius A star consumes gas at a much slower rate than M87 star. And these two black holes also reside in completely different environments. Evet ve aynen farklı genel olarak da farklı bölgelerde. Of our small spiral galaxy. Yani M80'de daha küçük spiral bir galaksiyi şey yaparken Sagittarius'a daha büyük bir galaksiyi şey yapıyor. Olay ufku teleskobu. Despite all these differences, the images of these two black holes look very similar. Yani o kadar farklı şeyler olsa bile yani benziyor görseller sonuç olarak. This similarity reveals to us a key aspect of black holes. No matter their size or the environment they live in, once you arrive at the edge of a black hole, gravity takes over. Burada görüyoruz yani direkt o aslında yani bu şey kara deliğin etrafındaki o materyal yani etrafına çektiği o ışık artık vesaire neyse. Evet yani teleskop ya bir teleskop var ama şeyin adı bu yani. Bu ağın adı bu. Olay ufku teleskobu. Thank you, Sarah. Imaging a distant black hole would not have been possible 27.000 ışık yılı. Telescope of very high magnifying power or angular resolution as we astronomers call it. To achieve this, astronomers combine radio telescopes located around the globe to create a super telescope. Evet işte. Olay ufku teleskobunun nasıl çalıştığını görüyoruz burada da. Dediğimiz gibi birden fazla yani bir sürü radyo teleskobu ortak bir şekilde çalışarak dünyayı bir teleskop gibi kullanıyorlar. Bildiğiniz üzere hani radyo teleskoplar şeydir. Bir anten tarzında çalışır. Bu da dünyayı bir anten olarak kullanıyor. Dünyayı kendi anteni olarak kullanıyor. At each telescope the data are recorded on hard disks and are accurately time tagged by precise atomic clocks. Evet, atomik saatler sayesinde veriler aynı anda geliyor tüm teleskoplara. Teleskop artı James Webb Uzay Teleskobu. Haydi. Bilmiyorum ya öyle bir şey mümkün mü? Mümkünse ne çıkabilir acaba? Quite complex data analysis steps, this results in the high resolution image of the radio source. It took more than 25 years to optimize this observing technique and make it work. Sayı duyamadım. 25 mi dedi? Wavelengths 1 mm. Aynen 25 yıl. 25 yıl sürmüş bu sistemi optimize etmeleri. Tekniği de geliştirmeleri aynı zamanda. It required the development of quite complex and very technically challenging techniques. Yani tabii ki de böyle bir şeyi elde etmek çok ağır bir şey gerektiriyor. Mühendislik gerektiriyor. Her alanda yani sadece şey değil. Tek bir alanda mühendislik değil. For the accurate imaging of the faint event horizon scale structures. Emin değilim. Haydar, emin değilim. Çünkü dediğim gibi tam olarak şey alanı bilgi edindiğim bir alan değil. James Webb çekebilir mi? Kara deliği bilmiyorum. Doğrudan gözlemleyebilir mi daha doğrusu? Eğer chatte birisi varsa bunu bilen cevaplayabilir. Tabii. Değil mi? At 1.3 mm wavelengths. This wavelength is short enough to see the swirling matter around the black hole. Bu arada 75 kişi olmuşuz. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarız ki içeriklerimizden keyif alıyorsunuzdur ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olabilirsiniz ve aynı zamanda sonraki içerikler için haberdar olmak için çan butonunu açabilirsiniz. Ve aynı zamanda bizim daha fazla insana ulaşmamız için yayınımızı beğenip sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Yeniden hoş geldiniz. ALMA and Apex telescope in the dry Atacama Desert in Chile. Uluslararası bir şey. Sadece bir ülkenin değil. And the Nuema interferometer in the French Alps. With this, the EHT achieves an angular resolution, olay teleskobu. Ben şimdi şeyi merak ediyorum burada.
ne derler? Also, Daha fazla biz ne elde edebiliriz, neler surrounding gözlemleyebiliriz diye. these black holes. Mesela yani olay ufuk teleskobu daha To çok give neler you an yapabilir? idea, Bunu çok merak the ediyorum. EHT can see 3 million times sharper than the human eye. So when you are sitting in a Munich beer garden, for example, one could see the bubbles in a glass of beer in New York. Ve şimdi daha olay ufuk teleskobunun, Sagittarius A daha star was doğrusu şimdi observed gelen by the görselin EHT in 5 daha observing da hours iyileştirilmiş during halini April göreceğiz 5 to 11 zamanla. in Çünkü aynısını 2017. M87 içinde gördük. Yani daha da These iyileştirildi. telescopes also included, for Daha doğrusu example, görsel ve yayınlandı. special places like South. Aynısını da Sagittarius A içinde göreceğiz. Telescopes Göreceğiz evet. recorded a total of 6,000 terabyte of data, which were then shipped to the two correlator centers. Bu uzayda olan bir teleskop değil. Max Planck Institute Event Radio Horizon, Astronomy in Bonn, and the other one at MIT Event Horizon teleskobu Massachusetts, close to yerde bulunan in the US. ne derler? Bir sürü radyo teleskoptan oluşuyor. Dünyada bulunan bir sürü radyo teleskoptan oluşuyor. It would basically, if you would print this data on A4 paper, the paper stack would reach the moon. Of course, we're not going to waste such much. Bu kara delikler galaksi arası tüneller olabilir mi? Kara deliklerin içinde uzay aracı calibration, gönderme ve benzeri bir sophisticated proje data var mı? analysis ESA ya da NASA'nın took gündeminde. several years Böyle bir şey and pek required the mümkün değil. development of many Yani new tools. mümkün ama bizim By yaşam members zamanımızda of the mümkün EHT değil. collaboration. Hatta hani In sonuçta this 27 bin ışık development, yılından bahsediyoruz. Hadi we tamam also hadi honor the bu substantial galaksinin merkezindeki bir kara very delik many ama young scientists yani just dünyaya yakın started herhangi their bir kara delik o kadar da yakın değil yani. For the details of this Binlerce amazing ışık imaging uzaklıkta process, diyebiliriz. I would like to refer to my Ve herhangi bir colleague uzay aracı and göndermek next mümkün speaker, değil José Luis. bu anlamda. Tüneller midir bilemeyiz. Teoriler varsa vardır. Ama Thank kesin you, olarak Thomas. bilemeyiz. Thank you very much. Yes, as my colleague Thomas mentioned, the EHT is like a giant Earth. Bu YouTube'un algoritması ilgili. Şu an bilgiler bunun ayarını açarsak bizim yayınlarda da altyazı bulmamız mümkün olabilir. Ve yayın gecikmesi de var aynı zamanda. Yani bu şey ise direkt yayın gecikmesiyle bu sağlanıyor olabilir. As the Earth rotates, the separation in orientation between Naruto. the telescope changes, providing this extra data. Öyle tabii ki geçebilirim Yusuf. Şu anda olay ufuk teleskobu tarafından galaksimizin merkezinde olan ve yani elimizde bir tam olarak gerçek bir görüntüsü olmayan Sagittarius A'nın ilk görseli elde edildi. Şu anda solda da görüyorsun. İlk görüntüsü elde edildi, sunuldu. Bu büyük bir keşif. Significantly more challenging than M87. Oh my God, it was really a lot hard. Our line of sight to the galactic center is obscured by matter, which scatters radio waves coming from the region. Sanırsam bu ikinci. İlk M80 idi, ikincisi Sagittarius A. Oo. Simülasyon tabii bu. At the same speed, nearly as fast as the speed of light. But Sagittarius star is over 1,000 times smaller than M87. This means that the time that the gas takes to orbit Sagittarius is only just a few minutes, while it takes days to weeks to orbit the larger M87. This means that the gas Şimdi Sagittarius A'nın kendi etrafı dönmesi dakikalar alıyor galiba anladığım kadarıyla simülasyona göre. Bu ayrı bir şey. M80 ise bu haftalar falan sürüyor tarzı olarak anladım. So, we EHT scientists has developed sophisticated new tools Bir kara delik sesini sanmıyorum yani öyle bir şey alabileceğini. Radyo dalgasını çevirsen bile alamazsın herhalde. Bilmiyorum. Of images of synthetic data created to best resemble that of Sagittarius star have been produced in supercomputers. Galaksimizin merkezinde olan Sagittarius A kara deliğinin, süperkütleli kara deliğinin görseli. İlk görseli hatta, ilk görüntüsü. M80'in kendi etrafında dönmesi çok yavaş Sagittarius A'ya göre. The EHT collaboration has produced thousands of images of Sagittarius star using classical methods and EHT tailored new algorithms for imaging interferometric data. As shown in these images, each one of these images is slightly different. But çekilen her bir görsel farklı ama bunların hepsi birleştiriliyor tabii ki de. Ve şu an gördüğümüz görsel ortaya çıkıyor. Görüntü ortaya çıkıyor diyebiliriz. Finally revealing the giant larkin at the center of our galaxy for the first time.
But it is important to note that not all images look alike. Hayır durma ya, yapma bunu. Bunu bana yapma But işte. by Tamam. averaging these images, years of exhaustive test, we are now confident to have captured the first image of the black hole in our galactic center. Sagittarius star now holds the record previously set by M87 of the most thoroughly vetted interferometric image that has ever been made. Our detailed analysis of the images, as well as exhaustive modeling of the interferometric data, has revealed that all share exactly the same ring size, precisely measured to be 52 microarcseconds, in perfect agreement with the size predicted by prior observations and theory. Of course, we are thrilled today to show the first image of the black hole in our galactic center. This, together with the previous Merhaba, hoş release of geldiniz. M87 Hoş image, geldiniz. Orijinal yayına nereden girebilirsiniz? Orijinal yayına Press Conference at ESO yazarak ulaşabilirsiniz. Direkt karşısına çıkacaktır. Bildiğim kadarıyla bu sonunda ilgili tek bir yerden bir yere oyunlardan olan festival mantığına olan kara delikler sadece yatıyor. Şimdi solucan dediğimiz şey kanıt olan bir şey değil, kesin olan bir şey değil. O yüzden pek bilmiyorum bir şey diyebilir miyiz hakkında. Önemli olan kısım bu bence. And now, to learn what this image tells us about the black hole itself, I pass it on to my colleague Christian. Thank you. Son 618'in fotoğrafı çekilebilir mi sence? Bu şey miydi? Bilinen evrendeki en büyük kara delik miydi? Belki olabilir. Neden olmasın? To interpret the image and to learn more about black holes, we perform detailed models how the gas and the light behaves in the direct vicinity of black holes. Bilmiyorum. Bakmak lazım aslında. Bakalım four mı? Ingredients: the black hole, magnetic fields, gas circulating the black hole, and the light emitted by the gas, which is finally collected by the telescopes of the EHT. Astrophysical black holes can be fully described by their mass and their rotation. Black holes can spin either in the same direction as the Nobel almamıştı sanırsam. or in the opposite direction. Evde değilim ses açar. For the model or for the Bunu duyamazsın ki o zaman. Nasıl duyacaksın and ki? the source in the galactic center, we know the mass estimate very En büyük kara good delik. from stars. Bak bu güzel olabilir cidden ama bilmiyorum ne kadar farklı bir şey görebiliriz emin değilim. Of the black hole in the galactic center is rather unknown. In our models, we let mass and matter fall towards the black hole, and this matter forms a disk. Şimdi burada kara delikten öğrendiğimiz şey görüyoruz tabii ki de. Biraz daha. Circulating the black hole and heats up. While the gas is heating up, Bu olay fikrini görüyoruz daha çok. Olay ufku etrafında oluşan diski görüyoruz burada. Infalling and outfalling material. Similar to the black hole spin, we don't know exactly what is the orientation of the black hole towards the Earth. And changes in the orientation lead to different emin olamadıklarından bahsediyor. and different positions Kara deliğin dönüş yönünün. around the ring. Anladığım Therefore, kadarıyla. our modeling needs to cover a large range of possible spins and inclinations. Therefore, we built the largest and most detailed image library for black holes ever. For this purpose, we use supercomputers around the globe, spending billions of CPU hours creating petabytes of data. Finally, we have obtained millions of black hole images, and we compared them. İşte elde edilen veri sadece tek bir görsel değil tabii ki de. Elde edilen veri bir sürü görselden oluşuyor. Sadece tek görsel değil. Our best bet model, which is playing now, shows a lot of fine details. You can see these fine arcs going around the black hole. However, when we consider the resolution of the Event Horizon Telescope, as my colleagues explained, these fine features are blurred out. And you will see this soon. This will switch on to the blurred image. Cidden bu sistemin daha çok devamına ne getireceğini çok merak ediyorum. Cidden. Neler elde edeceğiz, nelerin görüntüleri elimize geçecek bunu göreceğiz. Evet, ne burada Sagittarius A'nın dönüş şeyini görüyoruz. The black hole in the galactic center is rotating and it's seen face on. The implications of our modeling with respect
to theory of gravities will be Peki bu şimdi explained gerçek görüntü mü, by my onu şey yapmaya colleague. çalışıyorum. Eğer gerçekse simülasyonlar yani hemen hemen çok aynı. Bunu diyebiliriz. Thank you, Christian. As our nearest supermassive black hole, such a star can be studied in ways that are not possible for other sources, making it a unique laboratory for exploring the astrophysics of black hole and testing prediction of Einstein general relativity. We relaxed the assumption Bir içerimiz oldu, o da that şeydi such sanırsam. supermassive black hole is Bir video described yapmıştık by onunla ilgili Einstein de. theory and quantified Uzay endüstrisi yapıyorduk ama possible bunu da yapmak ways. istedik. Bunu da kaçırmak istemedik. Our Bunu da yayınlamak findings istedik. from this new measurement of such a star provide further evidence that astrophysical supermassive black holes, independent of their mass, are described by solution of Einstein theory. For such a star, as we found for M87, the infrared size of the black hole shadow is consistent with the prediction of general relativity within the 10%. Bu gerçek. Bunu şey yapamazsın ki zaten. 27.000 is inspired of the ışık fact yılı de that zaten. such a star and Yani M87 o zamanki halini are görüyorsun. feeding on matter at Onu şey yapamazsın. dramatically different Bu rates. senin önüne geçebileceğin bir şey değil. Such a Yani star fiziği değiştiremezsin. accreting 1 million times less O yüzden matter. bu elimize gelen bu. So our Yapacak bir şey yok. conclusion indicates Evet, Jüpiter ve that Satürn yakınlaşması Einstein var, theory doğru. is still holding strong. And in addition of what Yani şu anda was galaksimizi observed for buradaki şeye M87, borçluyuz. now we have the Kara deliğe most borçluyuz tabii ki. compelling Sonuçta bir arada evidence tutan o today merkezinde that olan the o şey o. supermassive compact object at the center of our galaxy is a black hole, and that it is in all likelihood described by Einstein theory. We know black hole, and in particular the vicinity of the event horizon, are becoming an observational test bed for gravitational physics. This environment offers us the unique opportunity to determine where and how Einstein theory breaks down. And if it does, of course, will transform our understanding of gravity and the properties Galaksimizin of merkezinde space and time. bulunan Sagittarius A süper kütleli kara deliğin ilk görüntüsü elde edildi. Einstein theory Olay using ufku our galactic teleskobuyla. center black hole Bundan is daha not öncesinde 3 yıl new, önce M80'li but the galaksinin result we have shared görüntüsü elde edilmişti today ki bu ilk represent an important step bir kara deliğin forward. ilk gerçek görüntüsüydü. So I'm delighted to be able to say that we have finally imaged the supermassive heart of our galaxy. These measurements have opened a new window onto studying black hole and their role, Pek farklı gözüktüğünü düşünmüyorum. in our universe. Çünkü kara deliklerin ömürleri The years trilyonlarca yıl ahead, sürecek. of course, will transform Yani yok olmaları our Hawking understanding of black hole and the fundamental radyasyonundaydı nature galiba of sanırsam. gravity. Yani, So yani stay tuned. öyle bir şeydi. for Tam hatırlamıyorum the best ismini. yet to come. Bayağı oldu. Now, I Stephen will hand Hawking'in over to kara my delik hareketlerini colleague okuyalı. Anton, who will give the closing remark. Thank you. Good afternoon. This is it. This is a big, no, it is a huge moment for everyone in the Event Horizon Telescope collaboration. It's the next level. And I'm proud of everyone, of our entire worldwide team. They have worked so hard for this latest breakthrough. You are the first to see our Hawking image of the ışıması black hole ışımasıydı in the center of sanırsam. our galaxy. As close as it gets. Imagine this. We have combined the world's greatest radio telescopes into one Kara delikler Earth-sized dediğiniz gibi camera. yani çok yavaş sürelerde yok. To Yani be çok honest, uzun sürelerde yok after olan doing this for şeyler. 40 years, I'm still astonished each time Bunu we da pull this off. hatırladığım kadarıyla Hawking ışıması deniyor bu olaya. Let's shine a spotlight on the European facilities within the EHT. And we begin with the Alma Observatory. The Atacama Large Millimeter Array at 5,000 meters altitude in the Chilean desert. This was our game changer. Its sensitivity, because of its huge collecting area, was the difference in measuring the weakest signals. And the
30-meter antenna in Spain. Ha, evet kesinlikle aynen. Olay şu, kara delikler radyasyon yayıyor. Buna da Hawking radyasyonu deniyor. Bu radyasyon yaymasıyla kendi kütlesini kaybediyor çok yavaş bir şekilde. Bu da trilyonlarca yıl sürüyor kara deliklerin boyutuna bağlı olarak. Düşün yani şey dedik, ton 814 mü? Ton 618. Ton 618 düşün yani en büyük kara delik. Sizce yani bunun yavaş yok olması ne kadar sürecektir Hawking ışımasıyla? Trilyonlarca yıl. Belki daha da fazla. 10 üssü 100 yıl sürüyor. Mesela. Beşiktaş hoş geldin. Facilities, which include the 3 largest antennas within the EHT and the support from our funders. Yes, that's us, the taxpayers. Oluşması ne kadar sürüyor? Yani sustainable foundation for the şimdi süper kütleli kara delikler daha çok şeyle oluşuyor. Ne derler? Kara deliklerin çarpışmasıyla oluşuyor. Birbirinin yani büyük olanı küçük olanı yutmasıyla oluşuyor. Ya daha küçük kütleli kara deliklere bakacak olursak yani bir yıldızın içine çökmesi sonucu oluşuyor. Bu da yani yıldızın boyutuna bağlı olarak, ömrüne bağlı olarak değişebilir. Yani milyarlarca yıl diyebiliriz. Almış mı? Ekip almış. Ben sadece normal bir ödül olarak para ödül olarak gördüm ama Nobel almıştı. Güzel. 2019, a little over a century after Albert Einstein revealed his theory of relativity, and after decades of pioneering preparatory work, we presented the first image of a supermassive black hole in the center of the galaxy M87. Nobel Prize-winning measurements by Andrea Ghez and Reinhard Genzel, and we're so happy, Reinhard, that you're with us. With their teams, they showed that there must be such a black hole in our galaxy, and we made this black hole visible for the first time, and it confirms their conclusions. Yani artık evet, yani tam bir kanıtımız var artık. Yani would he smile seeing all this, hundreds of scientists still not having proven him wrong? I rather think that he would be ecstatic, seeing all the experimental possibilities we have in this field today. So, mission accomplished? Yes. Görev tamamlandı mı? Evet. There's so much more to do. Ve yapacak çok fazla şey var. We want to study magnetic fields. We want to look at the jets in galaxies, and yes, we want to tackle ve şimdi yani bu kara deliğin manyetik alanına bakılacak mesela. Bu yapılacak şeylerden birisi. Sonrasında bu şeylere sanırsam jet dediği kısım sanırsam ondan memnun oldum. Böyle so today we're celebrating the first image of the supermassive black hole in our galaxy. And we're talking about what it tells us and why that matters. Kara deliklerin merkezinden çıkan malzeme. Bu jet dediğimiz kısım bu. Çıkan malzemelere bakacağız. Tabii sadece görselini çekmekle bitmiyor. Şöyle kara deliklerin etrafında aslında uydu teknik olarak olabilir diyebilir miyiz? Sonuçta yani bu kara delik evren yani galaksinin merkezinde olan bir kara delik, süper kütleli bir kara delik ve tüm Samanyolu etrafında dönüyor. Thank you to our speakers for sharing this remarkable result with us. Before I open the floor for questions from journalists, I'd like to remind everyone that we have extensive press material, including images and videos, on ESO.org. For those of you watching online, please stay tuned because at 4:30 we have a Q&A panel where members of the public will be able to ask questions. Bir daha yayın gelecek tabii bu şey için, basın için. Tabii on to questions from the media. If you are a journalist here in the room, please raise your hand. Take your mask when yani soruya geri dönecek olursak eğer belli uzaklıklardan we cannot hear you properly on the stream. Herhangi bir şey dönebiliyor. Sonuçta şey yani olay ufkunun yakında olmanın süresi sıkıntı yok. We will answer questions from members of the media watching remotely who have sent in plenty of questions already a little later. So do we have any yani evet teknik olarak evet doğru haklısın aslında. Or media participants? Samanyolu galaksimizin merkezinde bulunan Sagittarius A süper kütleli kara deliğinin ilk kez gerçek bir görüntüsü çekildi. So thank you very much for this amazing result. I would like to ask, because we've talked a lot, or it's been said a lot, that M87 has an active black hole, whereas our black hole is maybe not accreting as much material.
So when we just look at the image, they seem to be equally bright. Of course, there's the distance Şimdi difference. şeyden bahsediyor daha çok. What M80'nin exactly is the material görüntüsüyle we're seeing there? Do we have an idea about Sagittarius A'nın the görüntüsünden rates? bahsediyor artık dilim So sürçüyor. what is the difference between İkisinin aslında M87 and yani Sagittarius benzer in olduklarından that bahsediyor. Ama regard? işte tam olarak farklılıkları ne? Bundan söz etmeden istiyor. Yani kaçırdığım as yerler you oldu already tabii ama hear, en azından anladığım kadarıyla bu. the difference is the central mass already. So the galactic center has roughly a mass of 4 million solar masses. Aslında farklılık olarak boyuttan bahsediyor. Yani bir tanesi 4 milyon güneş kütlesinde. Solar masses. The other difference that you may have noticed on my animations or from images of M87 is a powerful jet that is generated. Ve merkezinden çıkan yani dışına çıkan materyalden bahsediyor. Jet dediğimiz kısım burası. If it's existing is pointing towards us, it's very dilute, so we can't at the moment image it, and I would refer then to my colleagues to explain you a bit what we need to finally detect it. And I think these are the three major differences. It's the mass, it's the jet that's existing, and as already you said, İşte farklılıklar kütlesi ve çıkan materyal, dışarı doğru çıkan materyal. Bu gaz olabilir. So maybe one of my colleagues. Başka bir şey de olabilir tabii ki. Christian, yes. In order to obtain the image, we need to have measurements of with antennas at different separations to measure features that are very small and features that are very large. So in order to capture a possible jet inside a star and to actually capture the jet that we do know exists in M87, we need to have measurements of telescopes with short separation to see these larger scales. We lacked that information during 2017 observations, and this is why we did not see the jet in the M87, and we have not seen any jet inside JSR. We do have M80'de mesela jet görmemişiz. Dışarı çıkan materyal görmemişiz. And we do expect to see the jet in M87. It is still unclear how bright if there is a jet inside JSR. M80'de jet olup olmadığı hala belirsiz diyor. Dışarı çıkan materyal olup olmadığı belirsiz. Hi, thank you so much. This was very exciting for me. My name is Camila. I am with the Brazilian podcast Astronomia em Meia Hora. And I wanted to ask if the collaboration has other targets in mind already? Anything like planned to observe in the future? Well, thanks for the question. Yes, of course, we have other targets in mind. I mean, during these observing runs, we not only observed M87 Sagittarius, a star, but we observed also a number of AGN, some of which are very close by. And data analysis of this is still ongoing. Hala veri analizleri devam ediyor. Bunu şey yapayım. Zaten çalışma devam edecek. Yani bayağı üzerine çalışacakları bayağı şey var. Sagittarius A hakkında. Bunları bitirdikten sonra başka bir hedefe yönelebilir. Olay teleskopu. Bu olabilir. Thank you. I'll take questions online now because the list is piling up. So this one is from Hans Heckenberg from New Scientist Dutch edition, and it's addressed to Sarah. What open questions that we currently have about the structure of black holes can be answered by this image and follow-up images of Sagittarius star? Ooh, that's a loaded question. Yes, so open questions that we can answer. I think Kristen's portion of the presentation summarized really well the major things we found out about Sagittarius star, which is one of the unknowns is the black hole spinning, which we have the answer to that. Yes, it is. And mesela karadekler dönüyor. Evet, buna cevap vermiş kendim. Ki Sagittarius'a bayağı hızlı dönüyor yani. M80'e göre. Bayağı hızlı yani. Orada hani dönüş hızını tam yakalayamadım. Neden? Saniyeler ya da dakikalar olması lazım. İkisinden biri. Fundamental properties of the black hole will help us study the astrophysics of the black hole in more detail later on, and also how we interpret the images. The spin and inclination have very important roles in how the image looks and how we interpret the astrophysics we can learn from it. Future observations of Sagittarius star, of course, our current observations from 2017 also have polarization information, which we are planning to start working on, like Anton said, tomorrow.
that will tell us information about magnetic fields around the black hole, and magnetic fields can tell us İşte artık how the black ilerleyen hole zamanlarda gas şu anki and yani ejects görselini aldığımız kara possibly a delik jet manyetik or alan üzerinde alpha. çalışmaya başlayacaklar. So as Christian said, we still don't Bunu know if öğrenecekler. Sagittarius Biraz has daha a önemli jet. tabii ki yani sonuçta Some of the manyetik models alan seem to hinge çalışmaları. towards that direction, but magnetic fields, learning their configuration, how they look around the ring of Sagittarius star, will help us answer these questions very soon. Thank you. Okay, I'll continue with the online questions. So we have from David Castelvecchi reporting for Nature. This is addressed to any of you. How does the measured angular size compare with the mass of 4.15 million solar masses measured by Genzel's group? Neyse Sultan artık şey yaparız. Madem soru cevaplıyız artık. Maria Felice? 59 olmuş. Yani Very important to artık alabiliriz ya o zaman. Soru cevaplar zaten. Biraz daha bunların cevabını videoya bırakmak istiyorum. Bir yandan bir video yapacağız bu konu hakkında. Bu konu hakkında. Yani umarım ki yani bilgi verici olabilmişimdir. Sonuçta pek bilgimin olduğu bir alan değil. Yani az bilgim var. Çok yüzeysel bilgim var. O yüzden en azından kanalda bulunmasını istedim bu yayının. O yüzden yaptık. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarız ki hoşunuza gitmiştir içeriğimiz. Bunun gibi daha çok içerik için ve içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup çan butonuna basabilirsiniz. Ve aynı zamanda bizim daha fazla insana ulaşmamız için yayınımızı beğenip sosyal medya hesaplarınızda ya da işte arkadaşlarınızla falan paylaşabilirsiniz. Bu bizi çok memnun eder. Ve aynı zamanda bizim daha iyi yayınlar yapabilmemiz için bizi maddi olarak destekleyebilirsiniz. Peki nasıl yapabilirsiniz bunu? Kanalımızın katıl tuşuna basabilirsiniz. Orada işte belli ücrete tabi olarak üyelik tarzlarımız var. Onlara erişebilirsiniz. Ya da yayınlar sırasında super chat özelliğini kullanabilirsiniz chatte. Ya da onun dışında bir tişo mağazamız var. Orada kendimize ait ürünler satıyoruz. Orayı kullanabilirsiniz. Hemen linkini şimdi bırakıyorum. Uzay Çağında Yolculuk'un tasarladığı ürünleri oradan erişebilirsiniz. Linkini bıraktım. Yani birazdan gelir. Oradan dediğim gibi ürünlerimize ulaşarak bizi oradan destekleyebilirsiniz. Bugün bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hemen harekette geliyor.